Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure tarifini vereceğim. Dağıtmak için fazla malzeme ile videomuza geçelim. İlk olarak 1 kilo aşurelik buğdayı yıkadım. Ondan sonra sıcak suyla yine yıkayacağım. Kaynar su dökerek. Bu buğdayın renginin açılması için sıcak suyla biraz yıkıyorum, ovuyorum. İyice suyu berrak suları, renkli suları attıktan sonra tekrar ıslatıp bırakacağım. Bunu geceden ıslatıyorum. Sabah yapacağım. Daha kolay ve iyi pişmiş oluyor. Suyunu akıtıyorum. Sarı suları bayağı belli oluyor. Rengi açı, sıcak su koyarsa kaynar sudan buğday rengi daha çok beyazlaşıyor, ağarıyor. Bu sıcak suyla yıkadığımız suyu da akıtarak yeniden su koyup bekleteceğim. Tekrar kaynar sudan koyuyorum ve bu şekilde bekleteceğim. Nohudu da soğuk suyla yıkadım güzel bir şekilde. Ondan sonra yıkadıktan sonra sıcak su koyarak bunu da ıslatıyorum. Suyu tam kaynar yapmadım ama çok sıcak. Fasulyeleri de yıkadım. Ondan sonra yine ona da kaynar su yani kaynara yakın su atıyorum. Sabaha kadar beklemiş. Yoğunluğu iyice kabarmış. Tekrardan bir sudan geçirip yıkadıktan sonra düdüklüye koyuyorum nohutları. Düdüklüde pişiriyorum. Nohut biraz daha geç pişebiliyor. O yüzden düdüklüde pişirdim. Buğdaylarımı tekrar yıkadım. Ondan sonra su koyup belli bir miktarda, bu miktar çok önemli değil. Sonradan su ilave edildiği için önce buğdayı kaynatacağım. Diğerleri zaten kaynatıyorum. Ayrı ayrı kaynatıyorum. Fasulyeleri de kaynatıp süzdüm. Nohutları da o şekilde 3'er bardak atacağım. Daha az atanlar var ama ben yoğunluğu iyi olsun istiyorum. Buğdayları bu şekilde kaynamaya bıraktım. İçine atacağımız malzemeleri üzüm biraz rengi fazlaydı. O rengi açılsın diye kaynar suda yıkıyorum üzümü de. Biraz rengi az da olsa açılmış olur. Sonra kaynarken aşureye renk vermesini istemiyorum. Yıkadım. O şekilde atıyorum buğdayı kaynattıktan sonra. Nohutlarımı da atıyorum. Ayrı ayrı kaynattığım için şimdi atıyorum içine. 3 bardak kadar atıyorum. Bir kepçe benim bir bardak alıyor. O yüzden ölçüsünü biliyorum. Fasulyeyi de 3'e 3 atacağım. Bazı hangisini daha çok seviyorsanız onu biraz daha arttırabilirsiniz. Bu ölçüler o kadar fazla tadını değiştirmiyor. Yani bir kepçe daha fazla attın, az attın. Çok da bir şey değişmiyor benim gözümde. Bilmiyorum. Sevdiğiniz şeyleri daha çok atabilirim. Kayısı atıyorum. Kayısının miktarlarını yazarım. 400 gram kayısı attım. 400 gram da üzüm attım. Portakal kabuğu rendesini atıyorum. Bir bardak da pirinç atıyorum. Bu pirinç çok yaygın değil atılması. Çok fazla atmıyorlar. Nektarenin üstüne karanfilleri batırıyorum. Onu da içine atacağım. Hem nektarinin bir tadını vermiş olacak. Karanfiller de içinde dağılmamış olacak. Karanfilin verdiği güzel bir lezzet oluyor, tat oluyor, koku oluyor. Tavsiye ederim. Sizler de karanfili içinde dağılmasını istemiyorsanız bu şekilde batırarak koyabilirsiniz. Elma atıyorum. 2 tane elma doğradım. Onu atıyorum. Ve fındık atıyorum. Fındık evde var olan kavurdum biraz ama tam kavrulmadı.
Siz de ona göre tercih ettiğiniz şekilde varsa evde kullanabilirsiniz. Cevizi üstüne sepmek için kullanacağım. Ceviz de gerekiyor. Her malzemeyi attıktan sonra gayet bir güzel bir yoğunlukta oldu. Şimdi de en son artık indirmeye yakın şekerini de atıyorum. Şekerini de 6 bardak şeker attım. 8 bardak şeker atıyorum. 6 bardak da tadı yeterli olmadı. 8 bardak şeker attım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Farklılıklar var mı? Yorumda yazabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorumlar ve beğeniler çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.